Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca platin, palladium ve Brent petrole bakalım. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Platinde dipte yatay bantta bir güç toplama, kararsız bir süreç takip ediyoruz. Burada yukarıda 915-911 direnç bölgemiz, aşağıda ise 880-872 destek bölgemiz var. Burada kırılıma göre minimum bu yükseklik kadar bir yükseliş gelecektir. Burada yukarıda 915 üstüne yerleştiği takdirde bir tepki sürecinin başladığını ve minimum 929, maksimum ise yukarıda 962'ye kadar bir tepki süreci olarak kabul edilir. 962 üstü hareketler tepkiden daha güçlü alımların geldiği bir süreci bize gösterecek. Ancak şu an için bakın bu yatay bandın kırılımı oldukça önemli. Aşağıda 872'nin kırılmasıyla birlikte burada satışlar 845-837'lere kadar da devam edebilir. Ancak bu bölgeye kadar olan düşüşler aslında alım fırsatı olarak görülmeli. Geçmişten baktığımızda da bakın şu son yükselişin başladığı bölgedir burası. Burada bir çift dip ihtimali gene fiyatlanabilir. Ancak şu an için bu yatay bandın kırılımını takip ediyor olacağız. Buradan palladium'a geçecek olursak bakın palladium'da da benzer bir durum takip ediyoruz. Yukarıda 978-969 direncimiz var. Aşağıda ise 911-895 desteğini takip edeceğiz. Yukarıda 978'in kırılması palladium'da bir tepki sürecinin başladığını ve minimum 1026-1015'lere kadar yükselişlerin devam etmesini bekleriz. Burada maksimum takip edeceğimiz direnç bölgemiz yukarıda 1105 olacaktır. Burada 1100 üstüne yerleştiği takdirde şu son düşüşün tepkisinden daha güçlü alımların geldiği bir süreç takip edilir. Dolayısıyla tekrar 1250'leri konuştuğumuz bir süreç yaşanır. Ancak 1100 üstüne yerleşmediği takdirde de şu son düşüşün bir tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşarız. Burada da aşağıda 895 kırıldığı takdirde ilk destek bölgemiz 862-847 bölgesi olacak. Şimdilik şu gene yatay bandın kırılımına göre yönümüzü netleştirmeye çalışacağımızı söyleyebiliyorum. Buradan Brent petrole geçecek olursak bakın Brent petrolde şu yatay bandı takip ediyorduk. Bu üçgen formasyonu kırıldı. Bunun riskli olan bölgesi de geçilip bu 81-82 dolar üstüne yerleştiğimizi gördük ve şu an yükselişin devamını takip ediyoruz. Ancak bakın şu düşüşün %61.8 seviyesinin de geçtiği 85-84-50 direncimiz var. Bu direnç geçilmediği sürece bu yükseliş bir tepki olarak kalacaktır. Ancak 85 dolar üstüne yerleştiği takdirde tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve 93-94 dolarlara kadar da bu yükselişin devamını bekleriz. Ancak burada 85 doların oldukça kritik olduğunu unutmayalım. Evet şu an için baktığımızda şu üçgenin ve yatay bandın kırılımı oldukça pozitif. Ancak bu 85 dolar geçilemeyip desteklerin kırıldığı daha düşük zaman dilimlerinde desteklerin kırıldığını gördüğümüzde de stop olmamız gerekiyor. İz süren stoplarla bu yükseliş süreci takip edilebilir. Şu an için aşağıda önemli olan destek bölgemiz 78-67 olacak. Bakın şu yükselişin başladığı dip bölge. Daha yakın stop arayanlar için 80-45-79-60 aralığı da gene kullanılabilir. Şu düşüş trendi destek olarak çalışıp tekrar alıma dönebilir piyasa. O nedenle şu bölgenin altına inildiğinde de gene stoplar çalıştırılabilir. Ancak şu an için pozitif bir görünüm olduğunu fakat yukarıda da 85 doların kritik olduğunu söylemem gerekir. Evet platin, palladium ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.